Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yüksek potansiyelli hisse. Yeni abone olanlar vardır, yeni izleyenler vardır. Onlar için tekrarlamış olayım. Biz her hafta 2 tane video çekiyoruz. Tabii 2 tane de short videosu çekiyoruz. Bu videolarda bir tane yüksek potansiyelli hisse senedi, bir tanesinde de yüksek potansiyelli altcoin analizi yapıp sizinle paylaşıyoruz. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan yapıyoruz analizlerimizi ve her zaman söylediğimiz gibi teknik analiz ışığında teknik analizin bize sunduğu verilerle, öngörülerle olası hedefleri ve potansiyelleri sizin için paylaşıyoruz. Bu tür fırsatları ve potansiyelleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videonun sonunda da videoyu beğenirseniz bir beğeni atarsanız seviniriz. Her zaman söylediğimiz gibi biz bu videoları, bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Yaptığımız bütün öngörüleri teknik analizde yapıyoruz ve teknik analize dayanarak analiz yapıyoruz. Temel olarak herhangi bir veriye dayanmıyoruz çünkü biz teknik analistiz ve daha çok teknik analizde işlem yapıyoruz. Tabii temeli de yabana atmıyoruz. Tabii özellikle ülkemizde temel analizde verilen verilere, daha doğrusu paylaşılan verilere çok da inanmıyorum. Onun için teknik analizin daha rasyonel ve daha öngörülebilirliğinin olduğunu düşünüyoruz. Onun için teknik olarak bir grafik, bir hisse senedi veya altcoin veya herhangi bir şeyin bir yere geleceğini söylüyorsa %80, %90 oraya gelecektir. Tabii bazı şartları var. O şartlarda zaten yaptığımız analizlerde koyuyoruz. Yani o şartları sizinle paylaşıyoruz ve örneğin diyoruz ki bu hisse senedi 10 TL üstüne kaldığı sürece buraya gidecek. Şartımız 10 TL altına düşmemesi. Bu şekilde teknik analizi kullanarak verileri sizinle paylaşıyoruz. Ve bizim teknik analiz kursumuz var. 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik. Almak isteyenler varsa, teknik analizi öğrenmek isteyenler varsa videonun açıklama bölümüne bakabilirler. Orada kursun linki mevcut. Girdiğinizde bilgisayar üzerinden alırsanız seviniriz. Tabi telefondan da alınıyor. Tek farkı şu: site Microsoft'la anlaşmalı olduğu için bilgisayardan aldığınız zaman daha az vergi alıyor. Ama siz her türlü aynı ücreti ödüyorsunuz. Dediğim gibi almak isteyenler varsa videonun açıklama bölümünde linkine tıklayıp satın alabilirler. Çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Daha sonra yandaki bildirim zilini açın ki yüklediğimiz her videodan haberdar olun. Biz zaten her zaman söylüyoruz. Pazar akşamları ve perşembe akşamları saat 23'te video paylaşmaya gayret ediyoruz. Kısa videoları yani short videolarını da cumartesi öğleden sonra ve salı akşamları saat 23'te gene sizinle paylaşıyoruz diyelim. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz İhlas Gayrimenkul. Hep söylüyoruz ama bazı arkadaşlar iyi dinlemediği için kaçırıyor bir yerden sonra veyahut da ileriye sardığı için biz her zaman analizini yaptığımız hisseyi veya altcoin'in ismini söylüyoruz. Ayrıca kaçırırsanız da videonun sol alt köşesinde bakın kodu var. İHLGM sol alt köşede yazıyor. Ayrıca sol üstte de yazıyor fakat şu an ekrana tam sığmadığı için göremeyebilirsiniz. İhlas Gayrimenkul yazıyor. Bunu da gene diğer hissemiz gibi bir arkadaşımız söylemişti. Hocam bunda da güzel bir potansiyel var demişti. Onu da tebrik ediyoruz. Gerçekten varmış teknik olarak. Tabii kendisi temel olarak mı söyledi ben bilmem. Onu belirtmedi kendisi. Sizin de aynı şekilde varsa yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senedi veya altcoin veya herhangi bir şey bizimle paylaşabilirsiniz. Videosunu çekip sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca videosunu çekmesek bile yetiştirebilirsek, görürsek, kaçırmazsak sizinle yaptığınız yorumun altına analizini yapıp paylaşıyoruz. Dediğim gibi temel olarak veya teknik olarak potansiyelini gördüğünüz hisseler varsa bizimle paylaşın. Analizini yapıp sizinle paylaşalım biz de. Şimdi analizimize dönelim. İhlas Gayrimenkul'de gördüğünüz aylık bir grafik. Yani ne demek her zaman söylüyoruz. Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş. Dolayısıyla uzun vadeli bir grafik. Şöyle yakınlaştırdığımızda zaten göreceksiniz. Yani burada kaç yıllık bir grafik var şu an baktığımızda. Şurayı işaretleyelim. Gördüğünüz gibi 1991'den şu ana kadar gelen bir
grafik var. İhlas Gayrimenkul genelde, daha doğrusu ihlas hisseleri çok fazla tutulmayabiliyor. Örneğin 1991'den şu ana kadar kaçlık bir yükseliş göstermiş. Şöyle bakalım, şuradan nereye kadar gitmiş? 6 TL'ye gitmiş. %83.639'luk bir yükseliş göstermiş. 30 sene için çok da iyi diyemeyiz. Tabi bu hep böyle gidecek diye bir şey yok. Şu an baktığımızda güzel bir görüntü var. Onu sizinle paylaşacağız. Bu dediğim gibi aylık bir grafik. Şöyle baktığınızda mavi ile gördüğünüz yükselen bir kanalımız var. Bu kanal içinde devam ediyor ve şu an baktığımızda yükselen kanalın destek seviyesine yakın bir yerlerde hareket ediyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle yakınlaştıralım. Peki nasıl bir potansiyel var? Nasıl bir görüntü var? Onu sizinle paylaşalım. Şöyle baktığımızda şurada yıllardır bir üçgen hareketi var. Şöyle sizin için hatta çizeyim. Şu şekilde bakın gelmiş. Şöyle. Şu şekilde bir hareket yapıyor ama görüntü güzel görünüyor. Tabii ki bu görüntünün bozulması olumsuz olur. Tabii bozulması için de nereyi geçmesi lazım? Şöyle şurayı kaldıralım. Bu uzun vadeli trendin destek noktası 0.74'lerden geçiyor. Eğer orası aşağı kırılırsa iyi olmaz. 0.38'lere kadar düşme ihtimali olur o zaman. Fakat oranın üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Fakat biz farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Şu an baktığınızda şöyle yaklaştıralım. Sarıyla gördüğünüz bir çanağımız var bizim. Şöyle şu şekilde. Tabi bu çanağın tamamlanması için önce şurayı kırması lazım. Yani 1.57 seviyesinin yukarıya kırılması lazım. Şu an baktığımızda zikzak yapıyor. Görüntü güzel ama bozulması için dediğim gibi 0.74'ün altına düşmesi lazım. Biraz daha kısa vadede baktığımızda şöyle günlük grafiği açayım. Şurada bizim bir üçgenimiz var. Gördüğünüz gibi şu an bu üçgen içinde sıkışıyor. Ve bu bir tepe üçgeni olma ihtimali var. Onun için eğer şurası yani 1.36 seviyesi aşağı kırılırsa hisse bir miktar daha düşecektir. Hatta şurada bizim yükselen bir trend çizgimiz var. Ara trend diyelim biz buna. Burayı tutacak seviye ortalama 1.26 seviyeleri. Eğer 1.26 da kırılırsa 0.70'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Fakat 1.57 seviyesi var şu an gördüğünüz gibi. Bizim için şart nedir? Daha videonun başında neyden bahsettik? Şartımızdan bahsettik. Örneğin bir grafik çizdiğimizde, bir hedef verdiğimizde bir şart koyuyoruz. Bu şart eğer yerine gelirse bu hedefimiz gelecek diyoruz. Bunda da aynı şekilde 1.57 seviyesi eğer yukarıya kırılır da üstünde kalıcılık olursa yani 1.56 ve 1.48 arasında bizim bir şu an direnç seviyemiz var. Sağlam da bir direnç. Burası kırıldığında ve üstünde kapanışlar gördüğümüzde güzel bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Onu da şöyle sizin için şu şekilde açalım. Şöyle baktığımızda eğer orası yukarıya kırılırsa bizim çanak tamamlanma seviyesi olan 6.44'e kadar bir yükseliş potansiyeli var ama şimdilik. Dahası da var. Buraya geldiğinde bir çanak tamamlanmış olacak. Buraya gelse bile 3x yapacaktır. Tabi oraya geldiğinde tekrar bir analiz yapmak gerekiyor ama bu çanak tamamlandıktan sonra oluşacak ihtimalleri de sizin için söyleyeyim. Çanaklar çok güzel çalışıyor ve çanaklar her zaman söylediğimiz gibi çanak kulp eğer oluşursa çanak kulp formasyonları ve tobo formasyonları 2'ye 3'e hatta 4'e bile katlandığı oluyor. Ama dediğim gibi önce 6.40 seviyesine gelmesi lazım. Buraya bir kulp mu yapacak daha sonra veya burayı örneğin şu şekilde bir kulp yapabilir. Veyahut da şurayı kırıp gelip burada biraz dinlendikten sonra yükselebilir. Tabii 6.40'a gelip orada nasıl bir hareket yapıyor ondan sonra bakmak gerekiyor. Daha sonra bu kulpu yapacaktır büyük ihtimalle veya dediğim gibi şöyle yukarıya kırıp gelip buradan dinlenip daha sonra gidecektir. Buraya geldiğinde bu çanağı tamamlandığında çanak hedefi neresi onu da sizinle paylaşalım. Şu andan itibaren baktığımızda şu an kaçlarda dedik ortalama 1.40 seviyelerinde. Çanak tamamlanırsa ki tamamlanacağını düşünüyorum ve belki de daha fazla katlayacaktır. Buraya geldiğinde ve burayı kırıp burayı destek haline getirdiğinde bizim %7.114'lük bir yükseliş potansiyeli hedefimiz var. Dediğim gibi 6.40'ın üstüne atıp orada tutunması lazım. Hatta bu çanağı ikiye bile katlasa sadece %130.712'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor.
Böyle uzun vadeli ve büyük bir çanağın sadece tek sefer katlanacağını ben şahsen inanmıyorum. Katlanırsa en az bir ikiye katlanacaktır. Bu da %130 binlik bir yükseliş anlamına gelir. Tabii bir de temel olarak bakmak lazım. Şirketin durumu, FK'sı vesaire, kazancı, karlılığı nasıl, ona bakmak lazım. Aranızda ilgilenenler varsa bu bilgiler elinde olanlar bizimle paylaşsınlar. Tabii ondan önce hedeflerimiz var mı? Var. Evet. 21 TL seviyesi var örneğin. Burası uzun vadeli trendimizin direnç noktası. Ama 0.70'lere kadar düşüp bundan sonra da gidebilir. 0.74'lere düştükten sonra bizim hedefimiz o zaman 104 TL'ye, 103 TL'ye. Önce 1.57 seviyesini yukarıya kıracak. Daha sonra 6.40'lara gidecek. Orada bir formasyon tamamlama olayı gerçekleştirecek. Çanak kulp veya fincan kulp yapacak veyahut çanağı kırıp yukarıya çanak direnç seviyesini destek olarak alacak. Ondan sonra bahsettiğimiz seviyelere gidecek diye düşünüyorum. Tabii bunun için temel olarak bir altyapısı var mı? İhlas Gayrimenkul'ün temel olarak durumu nasıl? Şahsen araştırmadım. Ben sadece grafiğe bakarım, teknik analize bakarım. Genelde zaten teknik analiz bir şeye hazırlanıyorsa, bir formasyon oluşturuyorsa o formasyonu oluşturacak potansiyele sahip olur o şirket. Onun için şu an baktığımızda 0.77 seviyesi aşağı kırılmazsa bahsettiğimiz çanak hedefi 6.40, ondan sonra uzun vadeli, bakın altını çiziyoruz, uzun vadeli yani ne demek? 1 yıl ve üstü. Bu 1 yıl olabilir, 2, 3, 5 yıl olabilir, hiç belli olmaz. Siz zaten eğer yatırımcı olmayı öğrenmişseniz beklemeyi de bileceksiniz. Beklemeyi bilmiyorsanız da kazanmayı beklemeyin diyelim. Sizin bu hisse hakkındaki yorum ve düşünceleriniz neler? Veya bilginiz var mı? Temel olarak nasıl bir potansiyel var sizce? Temel olarak durumu nasıl? Lütfen bilginiz varsa bizimle paylaşın. Hem biz öğrenmiş oluruz hem de videoyu izleyen arkadaşlar öğrenmiş olur. Bir bilginiz varsa bizimle paylaşın ki en azından bizlere bir faydanız olsun. Biz de burada size fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bizi Facebook'tan, TikTok'tan ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bu tür hisseler veya altcoin'ler videonun yorum bölümüne mutlaka yazın. Dediğim gibi mutlaka düşüncelerinizi bekliyoruz. Videolarımızı insanlarla, tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmayın. Birilerine faydanızın dokunacağından eminim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.